arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aslında dün çekmiştim ben videoları ama hepsi uçtu gitti. Ses çıkmamış nedense, bir türlü çözemedim. Şimdi tekrar çekeceğiz artık. Bugün sizinle konuşmak istediğim kitap Alman yazar Henriette Hellen Mutlu Son Dikkat Geliyorum isimli kitabı. Çok değişik bir kitap. Daha önce e, Green'in 50 tonunu ya da Melissa P'yi okuduysanız size garip gelmez tabi, ama o tarz kitapları görmediyseniz çok garip gelecek bir kitap. Tamamen artı 18 olan bir kitap. Arka kapak yazısını okuyalım. Hepimiz bir mutlu sonun peşindeyiz. Aşk hayatımızda, iş hayatımızda, hatta filmlerde bile. Bu amaca ulaşmak için kimimiz az, kimimiz daha çok çabalıyoruz. Alman gazeteci Henriette Hell ise başka bir şeyin peşine düştü. Başka bir mutlu sonun. Aslında hepimizin aklından geçen, fakat değil yazmaya, hakkında konuşmaya dahi çekindiğimiz bir şeyin peşine. Orgazmın. Orgazma ulaşmak için Hindistan'dan Tanzanya'ya, Tayland'dan ABD'ye, Türkiye'den Fransa ve İtalya'ya, pek çok ülkede o ülkeden insanlarla cinsel deneyim yaşayan Henriette Hell, yaşadıklarını son derece esprili bir dille kaleme aldı. Mutlu Son'da bu eğlenceli deneyimlerin yanı sıra kadın ve erkek orgazmı üzerine yapılmış pek çok araştırmanın sonuçlarını da bulacaksınız. Evet, o yazının sonunda da söylediği gibi bölüm aralarında ya da bölüm içerisinde az olsa da hangi ülkede işte ya da hangi coğrafyada orgazm üzerine şu araştırma yapılmış, şu kişi şunu bulmuş tarzı bilgiler de var. Ama o bilgileri kanıp da, yani bir araştırma kitabı zannetmeyin bunu. Şöyle söyleyeyim, Henriette El, Instagram'dan da baktım. E, Genç bir kız, yani bu kitabı yazdığında daha da gençmiş büyük ihtimal. E, Almanya'da bir erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiden sonra orgazm üzerine ufak çaplı bir tartışma yaşıyorlar. Daha sonra hayatını bir anda farklı bir tarafa çeviren Henriette Helen sanki bu işi yapmak için bir bahane arıyormuş gibi bir his geldi bana. Çünkü hani erkek arkadaşıyla yaşadıkları o orgazm üzerine olan tartışma çok da uzatılacak bir şey değil aslında, ama onu bir takıntı haline getiriyor. Ve diyor ki ben bir yolculuğa çıkacağım ve kendimi keşfedeceğim bu anlamda. Hatta annesi falan da karşı geliyor, ama yok, çantasını alıyor. Biraz birikimi var, onu alıp tam anlamıyla bir seks turizmine çıkıyor. E, Arka kapak yazısında da söylediği gibi işte Tanzanya'ya, Afrika'ya, Amerika'ya, ABD'ye, kısa bir zaman Türkiye'ye, her yere gidiyor. Ve özellikle hikayesinin büyük bölümü Hindistan ve Afrika'da geçiyor. Ve buralarda tanıştıkları neredeyse herkesle yatıp kalkan bir karakter var. Herhalde gerçek, yani öyle söylüyor. Benim başımdan geçen olaylar bu diyor, ama hani romanı kendi kişisel şeyiyle mi yazdı, yoksa gerçekten başına gelen olayları mı yazdı bilmiyorum. Ee, Hindistan'da mesela yolculuğa başlıyor. Orada işte tanıştıkları gurulardan falan işte hayat dersleri alıyor. Hindistan'da işte Budist tapınaklarına falan gidiyor. Herkes oraya mesela meditasyona, şuna buna gider, ama bu kız meditasyonu sekste buluyor. Budist tapınağında tuvaletin tepesinde bile ilişkiye giriyor. Her yerde, her bulduğu insanla, erkek kadın fark etmiyor bu arada, herkesle ilişkiye giren bir karakter ve bütün bunlardan bir çıkarsama oluşturuyor. Mesela örnek veriyorum. Hindistan'da gidiyor, işte birkaç erkekle ilişkiye giriyor. İşte ne bileyim, buradaki erkekler kaba diyor mesela, tamamen atıyorum, hani örnekliyorum orayı. İşte Afrika'ya gidiyor, işte buradaki erkekler işte evet penis boyları uzun, ama işte nasıl söyleyeyim, sevişmeyi bilmiyorlar diyor mesela. İşte Fransızlar kibar ama kısa sürüyor gibi, işte bu tarz çıkarsamalarda bulunuyor. Ve gerçekten de bir azgın bir karakter yani. Özellikle mesela Afrika'da bir sene kadar işte çalışıp para kazandığı bir gazetede bir Afrikalı var. Ona resmen böyle takıntılı hale geliyor ama o Afrikalı da henüz cinsel birliktelik yaşamamış ve Henriette Hell'in Hristiyan olmadığını anladığında kendini geri çekiyor. Bu Henriette Hell'i daha da azdırıyor ve o bir sene boyunca sürekli o adama karşı bir arzu hissediyor. Ee,
Kitapta kısa bir bölümde de Türkiye'ye geliyor ama orada ben bu kitap hakkında iki tane yorumum var. Türkiye bölümü hakkında. İkisi de gerçek olabilir. Türk yazarlara Türk okuyuculara satacağız diye acaba kısa bir Türkiye bölümü mü eklediler? Belki de olmayan bir bölümü eklediler. Çünkü diğer bölümler hep 15 sayfa, 20 sayfa olan bölümler Türkiye'ye geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam 1-2 sayfada geçiştiriyorlar. Dediğim gibi Türkiye'de de satacağız. Hani Türkiye'den de kısa bir bölüm olsun diyerek sayfa altı yayınları bunu basmış. Hani bunlar mı hani bunu rica ettiler de yaptılar ya da bir sansür mü söz konusu? Hani Türkiye'deki bölüm de acaba uzundu da bazı bölümlerini kesip de mi koydular? Yani iki tane yorum hissettim ben orada. İkisi de doğru olabilir. Ya sansür var işin içinde ya da pazarlama amaçlı Türkiye'yi de işin içine sokalım deyip bir iki sayfa yazara da yazdırmış olabilirler. Dediğim gibi benim hani Mutlu Son kitabı eğlenceli. Melissa P ayarında, Green'in 50 tonu ayarında. Bir roman değil ama bir gezi olarak okuyabilirsiniz bunu. Eğlenceli bir kitap ama kadının yani kızın şeyi dili eğlenceli. İçerisinde bulunduğu durum kötü olsa bile kendisini böyle esprili bir dille anlatıyor. Bu da hoş bir yazım dili ortaya çıkarmış. O yüzden böyle sahafta orada burada bulursanız direkt alıp okumanızı isterim yani. Bu kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videolarımı buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.